Merhabalar, ben avukat Ece Zerey. İstanbul ve Madrid barolarına kayıtlı olarak avukatlık yapıyorum ve çok uzun yıllardır İspanya'da yaşıyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere dijital nomad vizesi ile alakalı bilgi vermek istiyorum. Özellikle arkadaşlar internete baktığımda çok fazla bununla ilgili yanlış bilgi görüyorum. O yüzden sizlere doğru bilgiyi aktarmaya çalışacağım bugün. Şöyle ki dijital nomad vizesi yaklaşık bundan birkaç yıl önce geldi ve biz de müvekkillere almaya başladık. Adı üstünde olduğu gibi uzaktan çalışan kişilere yönelik bir vize türü. Şimdi dijital nomad vizesinde arkadaşlar oldukça fazla gereklilik var, yükümlülük var. Bunlardan birincisi aylık kazancınız. Şimdi aylık kazanç çok önemli bir kriter ve bu İspanya'da SMI dediğimiz bir rakama göre hesaplanıyor. Şimdi bunu bir kişi için alırsak yaklaşık olarak 2700 euro kadar bir aylık kazancınızın olması gerekiyor. Ben tabii ki gelen müvekkillerime garanti olması açısından her zamanki gibi bir tık daha yüksek söylüyorum. Diyorum ki mümkünse en az 3000 euro kadar bir gelir göstermeniz gerekiyor. Şimdi bu izin tipinde şöyle bir güzellik var. Aile bireylerinizi İspanya'ya getirebiliyorsunuz. Ancak her bir getirdiğiniz aile bireyi için de ek gelir göstermeniz gerekiyor. Örneğin eşi getirecekseniz SMI rakamının %75'i kadar bir gelir göstermeniz, gelecek her çocuk için de %25'i kadar bir gelir göstermeniz gerekiyor. Demek ki ilk şartımız neymiş? Düzenli bir gelir şartı. İkincisi dijital nomad olarak çalışabilme ihtimali. Bu ne demek arkadaşlar? Her gün ofise gitmeniz gerekmeyecek. Uzaktan çalışabilme hakkınızın olması gerekiyor. Bunun için de bir şirkete bağlı çalışan olabilirsiniz ya da bir şirkete hizmet sözleşmesiyle hizmet veriyor olabilirsiniz. Bunun ikisi de geçerli bu izin tipinde. Ancak ne olacak arkadaşlar? Şirketin size şunu diyor olması lazım. Evet, sen İspanya'ya da gitsen, Portekiz'e de gitsen uzaktan çalışabilirsin, bana hizmet verebilirsin. Dolayısıyla öyle bir esnekliğinizin olması gerekiyor. Şimdi bunun haricinde arkadaşlar İspanya aslında size şunu demek istiyor dijital nomad vizesiyle. Bana gel, bende yaşa, bende paranı harca ve mümkünse bende vergi mükellefi ol. Şimdi arkadaşlar bunun çok fazla ben diğer videolarda anlatılmadığını görüyorum ama İspanya açıkçası bu izni boşuna vermek istemiyor. İspanya diyor ki bu izinle gelin, bende yaşayın, bende çalışın ama vergilerinizi ve SGK primlerinizi bana ödeyin. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Bu noktada da arkadaşlar bir tane bilgi vermek istiyorum ki bana çok önemli geliyor. Özellikle Türk vatandaşları özelinde. Müvekkiller gelip şunu soruyorlar. İşte Ece Hanım ben 4A'lıyım, bağlı çalışanım. Acaba bu izni alabilir miyim? Şimdi normalde kanuna göre 4A'lı bir çalışanın bunu alması mümkün. Ama benim tavsiyem özellikle 4B çalışanların buna başvurması. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Türkiye'de 4A ve 4B kavramı var. Nedir işte 4A çalışan, bağlı çalışan, şirkete bir iş sözleşmesiyle hizmet veren, 4B çalışan da freelance olan kişiler. Şöyle ki Türkiye özelinde İspanya ile Türkiye arasında herhangi bir SGK anlaşması olmadığı için bu konuyla alakalı gelen kişilerin prim yükümlülüklerini İspanya'ya taşıması gerekiyor. Dolayısıyla 4A'lı çalışan kişilerde de devlet diyor ki eğer diyor kişi diyor İspanya'ya gelecekse diyor onu işveren şirketin İspanya'ya gelip burada vergi numarası alıp burada SGK kodu alıp bütün maaşlarını kişinin ve primlerini İspanya'dan ödüyor olması gerekiyor diyor. Dolayısıyla bu büyük bir problem teşkil ediyor. Çünkü benim gördüğüm hiçbir şirket sırf bir çalışanı İspanya'ya gitsin diye bu tip yükümlülükler altına girmek istemiyor. O yüzden benim tavsiyem bu izne 4B'lilerin başvurması ya da şu an için bu koşulları sağlamıyorsanız kendinizi bu izne hazırlayabilirsiniz. Burada devletin istediği şartlar dediğim gibi o düzenli gelir şartına uymak, bir şirkete hizmet veriyor olmak ve bu hizmet verdiğiniz şirkete en az 3 ay hizmet vermiş olmanız gerekiyor. Bu da ne anlama geliyor? Eğer freelance'seniz en az 3 aylık bir fatura göstermemiz gerekiyor. Son bir şart da şu arkadaşlar, hizmet verdiğiniz şirketin de ticaret sicilinde en az 1 yıllık geçmişinin olması gerekiyor. Şimdi birazcık böyle genel anlatmaya çalıştım. Ama dediğim gibi gördüğünüz gibi hani iznin çokça şartı var ve daha çok dediğim gibi uzaktan çalışabilen
freelance kişilere uygun bir izin türü. Nedir? Mesela işte bir şirkette çalışıyorsunuzdur, insan kaynaklarında, ama uzaktan çalışmanızda bir sakınca yoktur. Şirketiniz o noktada size her türlü esnekliği sağlıyordur. Gelebilirsiniz. Ya da işte IT sektöründe çalışan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar dünyanın istedikleri yerlerinden çalışabilip işte müşterilerine hizmet verebiliyorlar. Bu arkadaşlar da gene bu izinden yararlanabilirler. Ama dediğim gibi İspanya'ya geldiğinizde de bu koşulları devam ettirmeniz çok önemli. Çünkü yarın öbür gün bu izni yenilemeye gittiğimizde arkadaşlar, bunların hepsi bize tek tek sorulacak. İşte İspanya'da vergi ödedik mi? Faturalarımızı kesmeye devam ettik mi? Bu gelir şartlarına uyduk mu? Dolayısıyla hani İspanya'ya gelene kadar değil de İspanya'ya geldikten sonra da bu şartları taşıyor olmanız önem arz ediyor. Umarım bu bilgiler sizler için faydalı olmuştur. İznin çok ayrıntısı var arkadaşlar. O yüzden danışmanlık almak isteyenler bana ulaşabilirler. Bilgilerimiz açıklamalarda yer alıyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Saygılar ve sevgiler ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.